Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel pandanın yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şöyle gayet güzel ve hoş göründüğünü düşünüyorum. Umarım sizler de öyle düşünürsünüz. Kulaklarından kollarına ve ayaklarına varana kadar şimdi gelin hep birlikte bu güzelliği yapalım arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, ayıcığımızı yapmak için öncelikle bakın şu şekilde halı kaydırmaza ihtiyacımız var. Bunları her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ihraç fazlası olan kadife ipler kullandım ben. Dilediğiniz her türlü iple yapabilirsiniz. Ve makasımız var. Öncelikle ne boyutta istiyorsak bu halı kaydırmazlar arkadaşlar. Böyle metreyle de satılıyor. Böyle bir taneden de yapabilirsiniz. Bir de bunu çok büyük yapmak isterseniz şayet böyle iki ayrı parça yapıp birbirine ekleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle şu şekilde yapalım. Kenarını hafif yuvarlayacağım. Şöyle birleştiriyorum. Bakın 4 kat şeklinde yaptım. Bunu da şuradan şöyle iyice düzleştirdikten sonra şöyle tutuyorum ve şöyle kesiyorum arkadaşlar. Milimetrik hesaplar yapmaya gerek yok. Çünkü zaten üzerini birazdan göstereceğim şekilde çevireceğimiz için herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi ana gövde kısmını bu şekilde oluşturduk. Bu parçadan ise bir başını yapacağız arkadaşlar, kafa kısmını. O yüzden şimdilik bu dursun. Hemen başlayalım. Şöyle büyüklüğü dediğim gibi bu size küçük gelirse böyle iki yarım şeklinde yaparak birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Tığım da bu arada 3,5 milim olacak arkadaşlar. İnce bir kadife ipim var. Evet, kesim işlemini tamamladıktan sonra hemen bir kenarından tutuyorum. İpimi de aldım. Kullandığım tığım bu arada 3,5 milim olacak arkadaşlarım. Şöyle alıyorum. Giriş yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir miktar yükseliyorum. Toplayarak gidiyorum. Sonra tığım dolduğu zaman arkadaşlar bunu çıkartacağım buradan. Yapımı bu şekilde. Yer atlamadan böyle yumuşacık olması için bütün halı kaydırmazımızı, yani bu kesmiş olduğumuz yerin hepsini bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlarım, şimdi kesip etrafını bu şekilde çevirdikten sonra birkaç sıra şöyle gördüğünüz gibi ben orta kısmına da şöyle bir siyah renk koymak istedim. Bu yüzden bu kısmını çizdim ve etrafını çevirdim. Şimdi bu şekilde hani ilk başladığımız şekilde devam edersek yapımı biraz zor oluyor. Şimdi ben size kolay yöntemini de hemen göstermek için şöyle bir kısaca göstereyim arkadaşlarım. Şu şekilde gidiş geliş yaparak devam edersek daha kolay oluyor. Kenarını hani bu şekilde dolanın diye söylemiştim ama böyle biraz daha zor oluyor. Şimdi göstereceğim şekilde yaparsanız, gidiş geliş yaparsanız daha kolay oluyor arkadaşlar. Onu göstermek için böyle hemen araya girdim arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu şekilde geldim. Çıkarttım ve buradan geri dönüyorum.
Şöyle hemen aldım. Hiç sıra atlamadan yaparsanız daha iyi olur. Çünkü açıklık olmasın arkadaşlar. Güzel durmuyor. Hemen bakın ilk yerden kıvırıyoruz. Böyle yumuşak zaten halı kaydırmazımızda. Hemen kıvırıp böyle içerisinden alıp devam ediyoruz. Aynı yöntemle mesela şurayı da, bu çizdiğimiz yeri de şöyle şuradan başlayıp bu şekilde gidiş geliş yaparak bütün hepsini dolduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi gördüğünüz gibi pandamızın gövde kısmını tamamlamış bulunmaktayım. Şimdi ayakları için şöyle halı kaydırmazdan küçük parça kestim. Bunları aynı teknik ile yaparak arkadaşlar buraya eklemelerini göstereceğim ben size. Aynı buradaki gibi siyah ile yapacağız ve bu yerlere ekleyeceğiz. Kollarını da şu şekilde kestim arkadaşlarım. Şöyle biri bir tarafa olacak, biri bir tarafa. Onu da şöyle göstereyim. Şurada. Onları da ekleyeceğiz. Şimdi kafa kısmına gelince orayı da şu şekilde tutuyorum. Şöyle uygun olması gerekiyor arkadaşlarım. Boyutları birbirine uygun olacak şekilde. Bakın şöyle tuttum. Ve bunu kulak kısmı burası kalacağı için şöyle kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın açınca şöyle kulakları olacak. Gözler buraya yapılacak. Alt kısmını da bu dikdörtgen olan kısmını da biraz yuvarlayalım. Şöyle. Çok fazla yapmanıza gerek yok. Çünkü diğer parçalarla ekleneceği için böyle bu kadar yeterli olacak. Evet arkadaşlarım, bu kafa kısmını bu şekilde kestikten sonra böyle ağız, göz ve burun çizdik. Şimdi o gösterdiğim teknikle buraları, kulaklarının bu kısımlarını, gözlerini ve ağız kısmını siyah ile yapıp diğer tarafları da diğer ipimizle tamamlayacağız. Evet arkadaşlarım, bakın şimdi gözlerini bu şekilde yaptım. Ağzı da bu şekilde, burnu da bu şekilde oldu. Hep aynı tekniği kullanarak yapıyoruz arkadaşlar bu kısımları. Yine bu boş olan kafa kısmındaki bu yerleri de yine aynı ipimizle aynı şekilde, bakın şu şekilde, ama bu defa ikili olarak doldurun arkadaşlar. Eğer ipiniz ince ise benim kullandığım ip gibi 2-2 alarak biraz da hem böyle kabarık durması için bu şekilde 2-2 alarak içlerinden dolduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi sizlere bir şey daha anlatmak istiyorum bu güzel pandayı yaparken. Şimdi bu ördüğümüz yerlerin bakın kenar kısımları bu şekilde duruyor. Ben bunları bakın hem bunun için hem bunu yaparken hem de diğer bu parçalarda, ayrıca ana gövde parçasında şu şekilde önce şöyle alalım parçamızı. Şimdi şu şekilde giriş yapıyorum ve sık iğne ile bütün etrafını çeviriyorum arkadaşlarım. Biraz iç kısımlardan almaya çalışın. Yani şöyle hemen kenar ucundan değil de biraz iç kısımlarından alarak önce bir etrafını çeviriyorum arkadaşlar. Çevirdim yani. Sizler de bu şekilde yapın derim. Böyle dağınık dağınık şey durmasın diye. Sık iğne ile çevirdim gördüğünüz gibi arkadaşlarım bu kenar kısımlarını. Şimdi bir sıra olarak yine şu şekilde ters sık iğne ile bu sık iğnelerimin üzerinden geçiyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlarım, bakın burayı da ters sık iğne tekniği kullanarak tamamladım. Önce kafa kısmını tam ortaya gelecek şekilde ekleyelim. Şöyle çevirelim. Tersinden. Bakın burada bu yapmış olduğumuz yerler bizim işimizi kolaylaştıracak arkadaşlar. En son çevirdiğimiz yerler işimizi kolaylaştıracak. Şimdi şu şekilde tuttum. İkisini bir araya getirdim ve siyah ip ile şöyle sık iğne yaparak birbirine ekliyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, bakın kafa kısmını bu şekilde ekledik buraya. Şimdi ipimiz burada, siyah ipim en son bağladığım yerde. Bu aradan siyah ile yine sık iğne şeklinde kola kadar gidiyorum. Ve bu arada bir geçiş gibi olması için yaptığım bir şey. Şimdi koluna geldikten sonra tekrar ters sık iğne tekniğiyle bu aradaki boşluğu, yani şu boşluğu dolduruyorum. Direkt kolları buradan gözüksün diye. Evet, ters sık iğne yaptım. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Şimdi arkadaşlarım bunu artık burada tamamlıyoruz. Aynı arkadaşlarım, bakın şöyle şu şekilde buraya ekleme yapacağız. Şöyle. Burada az var, bakın. Yine aynı miktarda bu taraftan da bırakıyorum ve ekleme işine geçiyorum. Çevirdim. Bakın şu aradaki boşluk yerine geldi. Hemen burayı yine önce bir sık iğne ile kafa kısmının olduğu yere kadar geçiyorum. Ve sonra ters sık iğne ile geri gidiyorum arkadaşlar. Ekleme işlemini de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle herhangi bir yerinden giriş yapıp tutunduğum ve ipimi kesiyorum artık. Ve bakın böylelikle pandamız tamamlanmış oluyor. Şu kulak kısımlarını gördüğünüz gibi siyah ile yaptım. Şöyle. Şu da burnumuz arkadaşlarım, şöyle düzeltelim hemen. Dil çıkarıyor gibi oldu. Evet. Bakın. Böyle bir güzellik tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle alt kısmını göstereyim sizlere. Evet arkadaşlarım, kanalımdan bu kadar. Bugün bu videomda sizlere bu güzel pandanın yapımını anlatmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.